Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına taze fasulye dizmesi hazırlıyorum. 1 kilo taze fasulyeyi iyice yıkayıp ayıkladım. Birkaç tane de ilk defa yapacak arkadaşlarım için göstermek istiyorum. Fasulyelerin iki tarafındaki uç kısımlarını kesip atıyorum. Ve fasulyelerimi birbirine eşit olacak büyüklükte doğruyorum. Dilerseniz bu şekilde tahta üzerinde çok daha kolay olarak da yapabilirsiniz. Daha sonrasında 4 tane soğan doğrayacağım. Birazcık iri doğrayacağım soğanlarımı. Ben soğanlarımın miktarını 1 kilo fasulye için ayarladım. Siz kullanacağınız fasulye miktarına göre soğanları artırıp eksiltebilirsiniz. Yayvan genişçe bir tencerenin tabanına ilk önce fasulyelerimi bu şekilde diziyorum. Kabuğunu soyduğum bir tane küçük domatesi tenceremin ortasına, fasulyelerimin arasına yerleştiriyorum. Daha önceden kabuklarını soyup minik minik doğradığım domateslerin bir kısmını da fasulyelerimin üzerine serpiştiriyorum. Yine doğramış olduğum soğanların bir kısmını da dizmiş olduğum fasulyelerin üzerine serpiyorum. Bir kat daha fasulyelerimi dizerek tencereme yerleştiriyorum. Hazırladığım fasulye dizmesini 3 kat fasulye dizerek oluşturdum. Bu ara katta kısa kalan fasulyeleri ve şekli bozuk olanları kullandım. Bu şekilde görüntüsü çok daha düzgün olacak fasulye dizmemizin. Fasulyeleri dizdiğim her katın arasına doğranmış domates ve doğranmış soğanları ilave ettim. Daha sonrasında tekrar fasulyelerimin kalanını en üstüne düzgün bir şekilde yerleştirerek fasulye dizmemizi tamamlıyoruz. Aralara serpiştirdiğim domateslerin kalan suyuna yarım su bardağından biraz eksik zeytinyağı ilave ettim. Aynı su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı gelmeyecek şekilde de su ilave ettim. Üzerine yeteri miktarda tuzunu ve zeytinyağlıların olmazsa olmazı şekerini ilave ettim. Silme bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ekledim. Hepsini iyice karıştırıyorum şeker ve tuz eriyene kadar. Hazırladığım sosu fasulyelerin üzerine gezdirerek tencereme ilave ediyorum. Pişerken fasulye dizmemizin dağılmaması için ısıya dayanıklı bir tabak kapatıyorum üzerine ve tenceremin kapağını kapatarak ocağıma alıyorum fasulye dizmesini. İlk 10 dakika harlı ateşte kaynamasını bekliyorum fasulye dizmelerimin. Hemen sulandığını, su miktarının birazcık arttığını göreceksiniz. Hem fasulyemiz hem domatesimiz suyunu bırakacaktır. Bu aşamadan sonra tenceremin kapağını kapatacağım ve ocağımı en kısık ayara alarak yaklaşık 40-45 dakika kadar demlenerek fasulyemin pişmesini sağlayacağım. Tencerenin kapağını çok sık açıp kapatmamaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde fasulyeler hem rengini koruyacaktır hem de lokum gibi pişecektir. Yaklaşık bir 45 dakika sonra içine koymuş olduğum tabağa alıyorum ve fasulyelerimi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık lokum gibi pişmiş fasulyelerimiz ama kesinlikle dağılmadan demlenerek kendi suyuyla, kendi özüyle pişmiş durumda. Bu aşamada artık tenceremin altını kapatıyorum ve yemeğimi soğumaya, dinlenmeye bırakıyorum. 35-40 dakika kadar dinlenmiş olan yemeğim bu şekilde iyice özleşmiş oldu. Vaktiniz varsa bozmadan daha da bekletmenizi, hatta ertesi gün tüketmenizi tavsiye ederim.
Ben fasulye dizmemin suyunu tamamen çektirdiğim için bu şekilde ters çevirerek servis etmek istedim. Eğer birazcık daha sulu pişirdiyseniz ters çevirmeden servis edebilirsiniz. Fasulye dizmemiz ters çevrilince de bu görüntüyü almış oluyor. Hemen yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Lokum gibi pişen, tüm tatların birbiriyle özdeşleştiği, ağır ağır hafif ateşte kendi suyuyla pişen fasulyelerimiz, fasulye dizmemiz bu şekilde hazır oldu. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.